Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün elmalı tart kurabiye tarifim var. Bu tarifi tereddütsüz deneyebilirsiniz. Öyle güzel oluyor ki fırından çıktığı gibi bitecek. Bundan emin olabilirsiniz. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen çok lezzetli elmalı kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Yarım su bardağı yoğurt ekleyelim. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağı ilave edelim. Bir çay kaşığı dolusu karbonat ekleyelim. Un hariç tüm malzemelerimizi el çırpıcısı ile çırpalım. 4 su bardağı unumuzu ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. İlk su bardağı unumu ekledim. Şimdi ikinci su bardağı unumu ekliyorum. Üçüncü su bardağımdaki unumu da ekliyorum. Son olarak dördüncü su bardağımdaki unumu ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurumuzun kıvamı kulak memesi kıvamında yumuşak bir kurabiye hamuru olacak. Kurabiye hamurumuzu yoğurduktan sonra hamurumuzun 1/4'ini ayrı bir şekilde ayıralım. Az olan kısmını derin dondurucuda sertleşene kadar bekletelim. Diğer çok olan kısmını da buzdolabımızda soğutalım. Bu arada yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacaktır. Hamurumuzun çok olan kısmını buzdolabımızda soğutmamız yeterli. Kolay bir şekilde açılabilmesi için mutlaka soğutalım. Derin dondurucuya koyduğumuz az olan hamur parçamızı ise kurabiyelerimizin üzerini rendeleyerek ufalayacağız. O yüzden rendelerken sıkıntı yaşamamak için hamurumuzun mutlaka sert olması gerekiyor. Tarifimde 5 adet elma kullandım. Eğer elmalarınız büyükse 4 adet elma da kullanabilirsiniz. Benim elmalı iç harcımdan da çok az bir şekilde kaldı. Elmalarınızın büyüklüğüne göre bu kıvam değişebilir. Elmalarımızı güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soyalım. Rendemizin büyük olan kısmında elmalarımızı rendeleyelim. Rendelenmiş elmalarımız hazır. Şimdi hemen uygun bir tavanın içerisine rendelenmiş elmalarımızı koyalım. Elmalarımızı 1-2 dakika kadar pişirelim. Pişirdikten sonra toz şekerimizi ekleyelim. Tarifimde 6 yemek kaşığı toz şekeri kullandım. Şimdi 6 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyebiliriz. Elma ve şeker hafif suyunu çekene kadar pişirelim. Piştikten sonra 1 su bardağı kadar hafif iri çekilmiş fındığımızı ekleyelim. Dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tarçınımızı ekleyelim. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra karıştıralım ve elmalı iç harcımızı soğumaya bırakalım. Hazırladığımız elmalı iç harcımızın soğuması için ayrı bir kaba alalım. Elmalı iç harcımız hazır. Şimdi hemen buzdolabında beklettiğimiz, dinlendirdiğimiz kurabiye hamurumuzun üzerindeki streç filmini açalım. Ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Çünkü büyük bir bardağın alt tabanını kullanarak hamurumuzu tart görüntüsünde elde edebilmek için düzleyeceğiz. O yüzden aralıklı bir şekilde kurabiye hamurlarımızı dizersek hem şekil verirken yayıldığında birbirine yapışmamış olur hem de fırında pişerken kurabiye hamurlarımız birbirine yapışmamış olacaktır. Kurabiye hamurlarımızı hazırladıktan sonra herhangi bir bardağın alt tabanıyla kurabiye hamurumuzu yayalım. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken kullanacağımız su bardağı altının tamamen düz olması gerekiyor. O şekilde daha güzel olacaktır.
Şimdi alt tabanı düz olan su bardağıma bastırıyorum ve su bardağımı kurabiye hamurundan ayırıyorum. Bu aşamada su bardağının alt tabanını unlarsanız kolay bir şekilde kurabiye hamurundan su bardağı ayrılacaktır. İlk tepsimde 9 adet elmalı kurabiye elde ettim. İkinci tepsimde de 7 adet elmalı kurabiye elde ettim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 16 adet kurabiye elde etmiş oldum. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri arttırarak yapabilirsiniz. Kurabiye hamurlarımızı ezip şekil verdikten sonra elmalı iç harcımızı kurabiye hamurlarımızın tam ortasına yerleştirelim. Elmalı iç harcımızı kurabiyelerimizin üzerine yerleştirdikten sonra bir kenarda rende ile dondurucuda beklettiğimiz hamurumuzu rendeleyerek ufak parçalar elde edelim ve elmalı iç harcımızın üzerine yerleştirelim. Rendelemiş olduğumuz kurabiye hamurunun parçalarını elmalı iç harcımızın üzerine hafif aralıklı bir şekilde ekleyelim. İlk tepsimiz hazır. İkinci tepsimizi de hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Kurabiyelerimizin ilk ısısı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Bu elmalı kurabiye tarifi benim listede tuttuğum tarif defterimden. O yüzden benim için çok önemli. Lezzeti kıyır kıyırlı, efsane olduğu için başka tariflere hiç bakmıyorum. Gerçekten en güzel elmalı kurabiye tarifidir. Tarifimde arta kalan elma kabuklarını çok güzel elmalı tarçınlı çay yaptım. Böylelikle elmalarım da israf olmamış oldu. Çok lezzetli bir uyum oldu. Sizler de bu şekilde elma kabuklarınızı değerlendirebilirsiniz. Videomun sonunda elmalı çayımı da görebilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hiç denememiş olan takipçilerim için fikir olacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler yakından iç dokusuna, kıvamına bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Eğer videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.